Selamlar dostlar, hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bugün sizlerle Saladin vs atacağız. İlk 3 becerisi 5 olup ustalık becerisi açık olmayan bir Saladin'le ustalık becerisi açık olan bir Saladin'in vs'sini izliyoruz şu anda. Üzerimizde herhangi bir yüzdelik buff açık değil. Şehir temalarımız aynı. Süvari sağlığı veren şehir temalarımız var. %5, ikisinin aynı şehir teması. Aradaki tek fark birinin ustalık becerisi açık. 300 beceri hasar daha yüksek vuruyor. Diğerininki açık değil. Bu şekilde. Arkada YSG kullanıyoruz. YSG'yi neden tercih ettik? Çünkü en yaygın bir süvarinin edindiği komutan, yani Cengiz'i alıyorsunuz. Saladin'i kasıyorsunuz. Ondan sonra zaten YSG'yi kasıyorsunuz. İhtiyacınız oluyor. Cacağınız bir yandan olduğu için. Hani en yaygın, herkeste bulunabilecek bir komutan olduğu için bu şekilde deneyelim istedik. Yetenek ağaçlarını da şöyle göstereyim ben size. Yetenek ağacı şu şekilde. Saladin'in. Herhangi bir ekipman yok. Medeniyetler aynı bu arada. Medeniyetleri de göstereyim. Bizim medeniyetimiz Almanya. Kemal abinin de medeniyeti Almanya. Kemal abi sağ olsun full Saladin ile bugün bize konuk oldu. Yardımcı oluyor. Ona da buradan çok teşekkür ediyoruz. Onun dışında başka ne gösterebilirim size? Bizim Saladin'imizin üzerinin çıplak olduğunu göstereyim size. Bizim Saladin'imizin üzerinde herhangi bir ekipman yok. Buradan görüldüğü üzere. Yetenek ağacımız da şu şekilde. Yetenek ağaçları aynı. İlk VS'de beceri hasarındaki o farkı tespit etmeye çalışacağız. Yani ne kadar alanda fark yaratıyor. Yani gerçekten o kafayı harcamaya değiyor mu? Çünkü 4. beceriden aldığımız şey bizim için çok tatmin edici bir özellik olmadığı için, yani ustalık becerisi açılınca ilk beceriye verdiği hasar bizim için hani o kafayı vermeye değecek mi? Onun peşindeyiz aslında şu anda. Bir anlamda da aslında o kafayı o kadar harcadıktan sonra ne elde ediyoruz onu da göreceğiz. İkinci VS'mizde bu sefer bu farkı kapatabiliyor muyuz itemlerle, ekipmanlarla, buna bakacağız. Yani bu hesabın Saladin'de işte giydiği ekipmanlarla karşı taraftaki full olan Saladin'e olan farkı kapatabiliyor mu? Bunu deneyeceğiz. İlk vs bu şekilde sonuçlandı. İkinci vs'de biz bu sefer ekipmanlı çıkacağız. Kemal abi yine aynı şekilde gelecek. Biz ekipmanlarla aradaki farkı kapatabiliyor muyuz? Aslında onu tespit edeceğiz. Veya daha iyisini yapabiliyor muyuz? Buna bakacağız. İkinci vs'de bizim üzerimizde bulunacak itemler göstereyim ben size, ekipmanlarımızı. Ekipmanlarımız bu şekilde olacak ve bu ekipmanlardan gelen bufflar sayesinde aradaki farkı kapatabiliyor muyuz? Yoksa daha mı öne geçiyoruz? Ne kadar fark yaratıyoruz? Bunu bir test edeceğiz. Sonrasında bu sefer Kemal abi de ekipmanlı bir şekilde gelecek. Evet dostlar, ikinci vs'deyiz. İkinci vs'de bizim şu anda ölçmeye çalıştığımız şey, ustalık becerisi açık olan Saladin'in karşısında bizim üzerimizde ekipmanlar varken aradaki farkı kapatabiliyor muyuz, veya kapatıyorsak o aradaki farkı ne kadar açıyoruz? Yani o ekipmanlar sayesinde Saladin'lerin arasındaki farkı kapatıp ne kadar üstünlük kurabiliyoruz? Mümkün olduğunca bu hesapta bulunan en iyi ekipmanları tercih ettik. Çünkü sağda Saladin'i biz kullanacağımız zaman da en iyi ekipmanlarla kullanmayı tercih edeceğiz. O yüzden de bu full Saladin'lerle karşılaştığımızda mevcut Saladin'imiz ne iş yapabiliyor, bunu görmek istediğimiz için böyle bir şey yaptık. Yine Saladin YSG, aynı şartlardayız. Aynı şartlarda olduğumuz için de işte mevcut şehir temamız aynı. Az önce ilk vs'deki şartların hepsi aynı. Sadece ekipmanları değiştirdik. Bu sefer ne fark yaratıyor, ne kadar fark yaratıyor, bunu test ediyoruz.
Şu anda ekipmanlar hani birazcık bizi öne geçirmiş durumda. O ekipmanlar sayesinde de ağır kazanıyoruz gibi duruyor. Ama bu bir sonraki VS'de mesela full olan Saladin'e full olmayan Saladin'in full ekipmanlı haliyle VS atacağız. Yani o da ekipmanlı olacak bu sefer. Evet dostlar, 3. VS'deyiz. Bu sefer iki tarafta ekipmanlarını giyebildiği şekilde giydi. Kemal abi birazdan bize ekipmanlarını da yollayacak. Onlara da bakacağız. Kemal abinin giydiği ekipmanlar bunlar. Son VS'mizde. Şu anki VS'mizde. Bizim üzerimizdeki ekipmanlar da bu şekilde. Hemen göstereyim. Bizim en ekipmanlı halimiz bu. Bu sefer iki tarafta ekipmanlı olduğunda ustalık becerisi aradaki farkta ne kadar bir kıstas haline geliyor. Yani siz sahaya ekipmanlı bir şekilde çıktığınızda karşınızdaki Saladin de ekipmanlı çıktığında o aradaki fark azalıyor mu? Ne oluyor? Ne kadar şey oluyor? Onu test ediyoruz. Aslında hani Kemal abiyle bizim ekipmanlarımız eşit değil ama sahada da sizin karşılaştığınız full Saladin'le sizin full olmayan Saladin'inizin de şartları eşit olup olmayacağı durumu da var. Bunu da göz önünde bulundurmanız lazım. Yani sizden daha iyi ekipmanlı da olabilir, daha kötü de olabilir. Oo. Bayağı ucu ucuna biz kazandık. Evet dostlar, 3 tane vs attık. 3 tane vs'nin sonucunda ilk vs'mizde ekipmanlar ortada yoktu. Aynı temayla saldırı veya savunma buff'ımız olmadan bir vs sergiledik. Medeniyetimiz aynıydı. İki tarafta Almanya'ydı. Sonucunda ustalık becerisinden gelen hasarla full olan Saladin üstün geldi. İkinci vs'nin sonucunda ise biz burada şunu görüyoruz. Full olan Saladin'e karşı ekipmanlı olan Saladin'i denedik ve ekipmanlı olan Saladin full olan Saladin'e üstün gelebildi. Hatta o ekipmanlarla fark yaratabildi. Üçüncü VS'de ise iki tarafın da en iyi ekipmanlarını giymesini tercih ettik. Ve iki tarafta en iyi ekipmanlarını giydi. Ne fark vardı iki tarafın ekipmanları anlamında? Bizim bulunduğumuz tarafta elimizdeki silah kritikliydi. Karşı tarafın elindeki silah kritikli değildi. Sessiz sınavı yoktu. Başlığı kritikli değildi. Çok böyle olağanüstü stat farkı yoktu yani hani 10 olsun hadi 12 olsun stat farkı. O olağanüstü bir stat farkı değil aslında. Ama onun sonucunda ekipmanlarınız eğer iyi durumdaysa
full olan bir Saladin'e kafa tutabiliyorsunuz. Hatta daha iyi bir durumdaysanız da yenebiliyorsunuz. Bunu görüyoruz. Yani bu noktada Saladin'e o sarı kafa değer mi değmez mi bunun kararını siz vereceksiniz. Daha iyi bir ekipman yapmaya gayret ederek aslında Saladin'e harcayacağınız o sarı kafanın size başka komutanları kasma yönünde daha fazla katkı verebileceğini de aslında düşünebilirsiniz bir ihtimal olarak. Saladin'i fulllemek yerine ihtiyacınız olan komutanlara daha erken başlayabilirsiniz ve onları daha erken fullleme yönünde adım atabilirsiniz veya sonuca ulaşabilirsiniz. Bunlar yönünde tasarrufa giderseniz sizin için, hesabınız açısından daha iyi olacağını düşünüyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer içeriklerimi beğeniyorsanız kanalıma abone olup beğendiğiniz videolarıma birer like bırakabilirsiniz ve beni çok güzel bir şekilde desteklemiş olursunuz. Aynı şekilde kafanıza takılan bir soru işareti varsa bunları bana yöneltebilirsiniz. Ben de size bu konuda elimden geldiğince oyuna dair bilgilerimi aktarıp cevaplandırırım. Tekrar yeni bir videoda görüşene dek hoşça kalın.